Kanalımdan herkese selamlar. Tekrar beraberiz. Ayça bebeğin bu bölümde peruğunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Gayet kolay arkadaşlar. Hem de çok tatlı oldu. Bakın bebeğime çok yakıştı bu saç. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Bebeğimin ayrıntılarına birinci bölümde yer vermiştim. Yine söylüyorum kısaca 33 santim boyunda, kollarında ve boyun kısmında tel kullandım. Kafası dönebiliyor. Bu şekilde çok sevimli bir model oldu. Şimdi peruk yapımına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. Şimdi peruğunu yapacağız. Perukta bu ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold numarası 37. Tığım yine 2 milimetre tığ kullanacağım. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Halkayı sıkıştırdım. Buraya işaret ipi takalım. İkinci sırada her birine çift yapacağım. 8 tane çift yapmış olacağım. Beşinci, altıncı çift, yedinci, bu da 8. Sihirli halkanın ipini güzelce sıkıştıralım. Sayım 16 oldu. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapacağım. Yani bir tane tek örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Bunu 8 defa tekrarlayacağım. Bir tek bir çift. 8 defa tekrarlayıp geliyorum. Bitirdim arttırmalarımı. Sayım 24 oldu. Bu sırada 2 tek yapıyorum. Bir çift. 8 defa tekrarlayacağız bunu. 2 tek bir çifti. Artırmalarımı tamamladım. Sayım 32 oldu. Bu sırada 3 tek bir çift yapacağım. 3 tek bir çift. Bunu 8 defa, toplam 8 defa tekrarlıyoruz her sırada. Bunu da 8 defa tekrarlayacağım. 3 tek bir çift. Tamamladım. Sayım 40 oldu. Şimdi son arttırma sıramı yapıyorum. 4 tek bir çift yapacağım bu sırada da. 4 tane tek tek ördüm. Çift yapıyorum. Yine 8 defa bunu tekrarlayacağız. 4 tek bir çift. Tamamladım taban kısmını. Sayımız 48 oldu. Şimdi burada 24 tane zincir çektim. Saç tellerini yapmaya başlayacağım. 3. zincire batıp üzerine doladım. 3. zincire batıyorum. Buradan tekli trabzan yapıyorum. Böyle üçünü birlikte çekiyorum. Bakın doladım. Üçünü birlikte çektim. Bu şekilde trabzanlarımı sıranın sonuna kadar yapacağım. 22 tane tekli trabzanım olmuş olacak.
Böyle son noktaya kadar yaptım. Şimdi burada bir tane atlayacağım. Bakın burada bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Yine 24 tane zincir çekeceğim. Bu parçadan, bu saç telinden 7 tane yapalım arkadaşlar önce. 7 saç telini yapıp şuraya kadar geleceğim. Her saç telinin arasında bir tane atlayıp yanındakine bağlayacağım. Yani birer sık iğne arayla bağlamış olacağım. 7 tane saç telimi yaptım. Bakın böyle benimkiler arkadaşlar hep kıvrık oluyor. Sonra bunu kafaya yerleştirirken düzelecek zaten. Şimdi burada 30 tane zincir çekeceğim. Otuz zincir çektim. Yine aynı şekilde 3. zincire batarak saç telimi yapacağım. Buraya kadar yapacağım, geleceğim. Saç telimi yaptım. 28 tane oluyor. Şimdi yine aynı şekilde bir tane atlayıp yanındakine ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi bir tane de 18 zincirle yapacağım. 18 zincir çekiyorum. On sekiz. Yine 3. zincirden başlıyorum. Tekli trabzan yapıyoruz saç tellerimizde. Yani üzerine dolayıp bir kere de çekiyoruz. Bu şekilde bunu da yapalım. Saç telimi yaptım. 18 zincirle olan bir tane atladım. Yanına bağladım. Şimdi burada 4 tane 14 zincirle yapacağım. ...14 zincirle saç telimi yapacağım. Yine aynı şekilde bir tane atlayacağım, bağlayacağım, bir daha 14 zincir. Bunu 4 kere yapacağım. Bu 14 zincirle olan saç telini 4 kere yapacağım. Aralarında yine birer tane atlıyoruz. 4 tane 14 zincirle yaptığım saç telini yaptım. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. 5 tane olacak. Şimdi ilmek kaydırma ile yan tarafa birleştirdim. Yine 14 zincir çekiyorum. Yine saç telimi yapacağım. Geleceğim. Aynı boyda 5. saç telimi de yaptım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Burada karışıklık olmasın arkadaşlar. Bakın aynı boyda 5 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 18 zincir. Buradaki de 30 zincir. Bunlar da 24 zincir. Arkadakiler. Önde şunlar olacak arkadaşlar. 30, 18 ve 5 tane de 14 zincirle. Şimdi bunun simetrini yapacağım. Buraya 18 tane zincir çekeceğim. Şimdi 18 zincir yapacağım. Sonra ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Bir boşluk atlayıp sonra 30 zincir çekeceğim. Bunu yapacağım. Onları yapıp geliyorum. 18 zincirle ve 30 zincirle 2 saç telimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yine 24 zincirle yaptığım saç tellerini yapacağım, buraya tamamlayacağım. Burada 9 tane saç teli yapacağım. Yine 24 zincir çekeceğim. Bir boşluk atlayıp yanındakine bağlayacağım. 24 zincir çekeceğim. Saç telimi yapıp bir tane atlayıp bağlayacağım. Yine bu şekilde buraya kadar 9 tane daha saç teli yapıp geliyorum. Saç tellerimi, buklelerimi yaptım arkadaşlar. Böyle kıvrılıyor ama saç kafaya yerleştirdiğim zaman bunlar düzelecek zaten. Şimdi şu bitirdiğim ipi isterseniz uzun kesin, dikmek istiyorsanız saçları ya da farklı bir ip de ekleyebilirsiniz sonradan. Ben kısa kesiyorum. Ben silikonla yapıştıracağım.
O yüzden kısa kesiyorum. Şu başlangıç ipini de içeriye alıyorum. Çünkü peruğun bu kısmını en üste getireceğiz. Kafanın üstüne bu şekilde koyacağız. Şimdi topuzlarını yapacağım arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Topuzum. Bakın böyle. 3 tane saç telini bu şekilde yapacağız. Nasıl yaptığımı şimdi göstereceğim size. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapacağım. Altı sık iğnemi yaptım. Burada ilk sık iğneye bağlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Burada 60 tane zincir çekeceğim. 60 zincir çekeceğim. Bakın böyle aynı burada yaptığımız gibi saç tellerimizi 3. zincirden başlayıp böyle buraya kadar yapacağım. Son zincire kadar. Sonra bir tane atlayacağım. Yanındakine bağlayıp yine saç teli yapacağım. Yani toplam 3 tane saç teli yapacağız. 3 saç teli olacak. Bunu da aynı şekilde bunun gibi hazırlayıp geleceğim. Dediğim şekilde yaptım arkadaşlar. Topuz yapacağım parçayı. Şimdi burada ben ipi kısa keseceğim. Çünkü yapıştıracağım arkadaşlar topuzu. Bakın böyle yapıştırdım. Saç örgüsü yapıp silikonla yapıştırıyorum. Herhangi bir yapıştırıcıyla da tutturabilirsiniz. Daha kolay oluyor çünkü. Şimdi ben burada ipi kısa kesiyorum. Şimdi burada saç örgüsü yapacağız. Herkesin bildiği gibi. Şu şekilde tutturuyorum bir yere. Saç tellerinin ters yüzü öne gelecek. Şu şekilde çok sıkı yapmadan normal bir şekilde saç örgüsünü yapıyorum. Bu şekilde yapıştıracağım. Şimdi şu yapıştırdığım yer içe gelecek şekilde şöyle hafif üst tarafı bombelendireceğiz arkadaşlar. Böyle dümdüz sarmayacağız. Hafif, çok değil. Bakın şu şekilde. Şimdi şuradan yapıştırarak topuzlarımız hazır. Şimdi bunlar bir kenarda kalsın. Peruğun ana parçasını yerleştirelim. Şu şekilde ortaya iğneyle önce sabitliyorum.
kafanın orta kısmına iğneledim. Şimdi kahkülleri öne gelecek tabii ki. Şu uzun parça vardı. 30 zincir çektiğim. Onu bu kenara. Önce tasarlayın arkadaşlar. Önce bakın bu şekilde iğne ile tasarlayın. Saç tellerini nereye yapıştıracaksınız? Çünkü geri dönüşü olmadığı için önce tasarlamamız gerekiyor. Kulağın arkasına yapıyorum hemen. Uzun parçaları, diğer kahkülleri böyle serbest kalacak. Şimdi bu 22 sık iğneli olanları dip dibe şöyle bakın, alt tarafı biraz üst üste getireceğiz ki, çünkü orası dar, burası daha geniş. Şu iki tanesini üst üste yaparak yerleştirelim. Önce tasarlayalım. En son yapıştırma işlemini yapacağım. Önce tasarlıyorum, yerleştiriyorum. Bakın böyle ikisini üst üste yapalım. Çünkü buraya şuraya sığmayabilir. Şurası daha dar. Eğer dikecekseniz önce tabanı dikin arkadaşlar. Şuraya ip takın. Şunu kenarından önce sabitleyin. Daha sonra bu saç tellerini yapıştırın veya dikin arkadaşlar. Bakın böyle kahküllerimiz de böyle olacak. Bu uzun parçalarda bu şekilde serbest kalacak. Şimdi ben yapıştıracağım için önce şu ön kısmını yapıştırmak istiyorum. Daha sonra tek tek açacağım. İkişer ikişer, ya da önce şunu komple yapıştırırsak daha iyi olur. Çünkü topuzları buraya yapıştıracağım için şuranın da sabit olması gerekiyor. Şu öndeki kahküllerini şu dip kısmı arkadaşlar yarım santim olacak şekilde şöyle sabitliyorum. Çok kalkmasın. Ama alt uçlarını serbest bırakıyorum. Şimdi topuzlarını yapıştıracağım. Bakın şu bitiş noktası arkaya gelsin. Bunun da
Şu şekilde. Biraz arkaya doğru. Yani çok yana, tam bir iki yana değil. Şöyle değil bakın. Böyle değil. Hafif hafif arkaya doğru. Buradan ve şunun biraz üstüne çıkıyor. Önce bir iğneleyip bakalım. Bu iki saç telinden hemen sonra şöyle üçüncü saç teline üstüne bakın böyle olacak. Şuradan iki saç teli görünsün. Buradan da iki saç teli. Bakın böyle. Şimdi bunu da yapıştıracağım ben. Ben şöyle bozmadan bu şekilde yapıştırdım. Buraya zaten taç yapacağız gözlük şeklinde.